Merhaba, Art and Art Channel kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özge. Bu programımızda size geçen hafta montajını yapmaya çalıştığımız ve montaj sırasında yanlış yaptığımız için yüzeyini mahvettiğimiz bir masayı nasıl düzeltip tekrar yüzey dokusu sağlayabileceğimizi anlatacağım. Bunun için kullanacağımız öncelikli malzememiz rölyef pasta. Ama öncelikle rölyefin ne olduğunu açıklamak istiyorum. Çünkü malzemeyi doğru kullanmak adına kelimenin önemli olduğunu düşünüyorum. Rölyef Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kabartma anlamındadır. Rölyef sadece rölyef pastayla yapılmaz, başka birçok alanda da kullanılmaktadır. Mimarlıktan heykele, süs eşyaların üzerindeki kabartmalara kadar birçok alanda rölyefi görebilirsiniz. En sık gördüğümüz rölyef örneği para üzerindeki rölyeflerdir. Rölyef, metal, alçı, taş ve birçok malzeme üzerinde uygulanabilir. Mesela benim evimde alçı rölyef var bir tane. Üzerinde pek çok kabartma ve çökertmeler vardır. Bunun dışında süs eşyalarında sıklıkla karşılaşırız. Özellikle hediyelik eşyalar üzerinde manzaralarda görebilirsiniz rölyef örneklerini. Masamızın yüzeyini düzeltmek için rölyef pasta kullanacağız. Rölyef pasta cam, seramik, ahşap, metal, kumaş ve birçok malzemenin üzerinde kullanılabilen, yüzeye kolayca tutunabilen bir malzemedir. Bunu hobi malzemelerinden kolayca edinebilirsiniz. Malzemenin kuruma süresi 6 saattir ortalama ama 24 saatte tamamen kemikleşir ve üzerinde zımpara yapmanıza imkan verir. Rölyef pastanın özelliği dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Yüzeydeki bozuklukları düzeltmek için veya 3 boyutlu efekt sağlamak için kullanabilirsiniz. Rölyef pastamızla dolgu kısmı yapacağız öncelikle. Masamızdaki bozuk olan yerleri onaracağız ve rölyef pastayı direkt kullanacağım. Çünkü deliklerden akıp aşağıya geçip gitsin istemiyorum. Bu şekilde açmak için bir yer yapmadıkları için kesmek durumunda kaldık. Rölyef pastamız oldukça kıvamlı bir malzeme. Bunu isterseniz sulandırarak da kullanabilirsiniz farklı uygulamalarda. Ama biz şu anda delikleri kapatmaya çalışacağımız için ve akıp geçmesini istemediğimiz için olduğu haliyle kullanacağız. Rölyef pastayı uygularken şu şekilde plastik spatulalar kullanabilirsiniz. Bunlar esnek ve kolayca malzemeyi uygulamanızı sağlar. Bugünkü yapacağımız masanın yüzeyini düzelttikten sonra budak çekme işlemi yapacağız. Budak çekme işleminde şu şekilde budak çekme aparatı kullanacağız. Budak çekme aletimiz yarım bir su dalgasına benzer. Bu su dalgasının başlangıcındaki kısım kendinize doğru olması gerekir tutarken, yani şu şekilde tutmanız gerekir. Bilek hareketiyle birlikte budağın uzunluğunu, kısalığını ve sayısını ayarlayabilirsiniz. Rölyef pastamız kurulduktan sonra zımpara aşamasına geçeceğiz. Bunun için iki çeşit zımpara kullanıyorum ben. Biri 80'lik, diğeri 220'lik zımpara bunların. 80'lik zımparanın yüzeyi görebileceğiniz gibi daha pütürlüdür, daha büyük tanelidir. 220'lik zımparada daha ince iş yapmak içindir. Ayrıca kullanımı rahat olduğu için ben sünger zımpara kullanıyorum. Diğer sadece kağıt şeklindeki zımparalarda eliniz çok da rahat etmeyebilir. Bunu tavsiye ederim. Rölyef pastamızı budak çekme işlemimiz için hazırlayacağız. Budak çekerken bunun kıvamının daha ince olmasını istiyoruz. Çünkü kalınlıktaki bir malzemeyi çekmek imkansız gibi bir şey. Rölyef pasta su bazlı bir malzeme. O yüzden suyla açabiliyoruz.
Bunu bir miktar kabıma alıp suyla uygun bir kıvama getirmeye çalışacağım. Böyle pastamız su bazlı olduğu için ayrıca malzemelerimizi de suyla temizleyebiliyoruz. Şu an rölyef pastamız kıvamını aldı. Rölyef pasta ne çok sıvı olmalı ne de katı olmalı. Sürdüğümüz zaman yayılmaması için çok sıvı da olmamalı. Bunu uygulamaya başlayacağız artık. Masayı parça parça yapıp tamamlayacağız. Çünkü rölyef pasta kurumadan çalışmamız gerekiyor ve bazen gerekli yerleri düzeltmemiz gerekebilir. Rölyef pastamızı zemine uygulamak için zemin fırçası kullanıyorum. Ayrıca yanınızda bir tane de ıslak mendil bulundurmanız iyi olur. Çünkü budak çekme aletimizin aralarına rölyef pasta dolduğu zaman ikinci kez çekmeye çalıştığınızda doku oluşmayacaktır. Her seferinde silmek gerekiyor. Bir de budak çekme aletimizin genişliği kadar sürmemiz gerekiyor ki diğer taraflarda kuruma olmasın. Budak çekme aletimizin bu küçük noktası aşağıya doğru bakacak. Yani elimiz çevirdiğimizde bize doğru bakmış olacak. Parça parça çalışarak masamızın tamamına budak dokusu verdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Tamamen kuruması için 24 saat beklemek gerekiyor. Daha sonrasında ise zımparasını yapıp boyama işlemini yapacağız. Masamızı kurumaya bırakmıştık ve 24 saat sonra masamız boyanmaya hazır halde. Boyamadan önce masa yüzeyindeki pürüzlerden kurtulmak için zımpara işlemini yapacağız. Şimdi işin en keyifli kısmındayız. Boyamaya geçeceğiz. Boyama için öncelikle Veriçolki boyaların French Linen rengini seçtim. Bu boyanın özelliği mat kadifemsi doku vermesidir. Bunun üzerine eskitme uygulayacağız. Eskitme için de isli siyah eskitme kremini kullanacağız. Daha sonra sürsil işlemimizden sonra kurumaya bırakacağız ve en son olarak da işlemimizi vernikle sonlandıracağız. Medium'u eskitme kremimizle birlikte kullanacağız. Medium içine katıldığı boyanın kuruma süresini uzatır ve size daha uzun süre kat kat rengi çalışabilmenize, silmenize imkan verir. %25 ve 50 arasında kullanılması uygundur. Masamızın eskitme kremiyle sürsil işlemi uygulamıştık. Kurumaya bıraktık. Şimdi kurudu ve gördüğünüz gibi bazı yerler açık, bazı yerlerde de koyuluklar var. Koyu olan yerleri daha belirginleştirmek için zımparalayarak rengini açabilirsiniz. Sonunda masamı başarıyla sonuçlandırabildim. İstediğim efekti yakaladım ve 5 günlük bir süre sonunda bitirebildim. Normalde bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum çünkü bazı hatalardan dolayı tekrar yapmam gerekti. O yüzden de süre uzadı haliyle. Öncelikle rölyef pastayla budak çekecekseniz şöyle küçük bir malzeme üzerinde deneme yapmanızı öneririm. Çünkü ben
kocaman bir masada başladım. Bunu sonradan yaptım. Öyle bir hata yaptım açıkçası. Keşke önce bununla başlasaydım dedim. Elim alışmadığı için sürekli baştan budak çekmem gerekti. Kaç tane budak alacak ya da işte ne kadar daha geriye çıkacağım, garip bir strese neden oluyor. Ayrıca ikinci sırasını geçerken paralel olarak gidemiyorsunuz ve böyle diğer budaktan uzaklaşarak gidiyorsunuz. Saçma bir görüntü oluyor haliyle ve orayı düzeltmek için bir daha budak çekmek gerekiyor. Bütün bunları yaşamamak için öncesinde farklı bir yüzey üzerinde, yani küçük bir alanın üzerinde denemenizi öneririm. İkinci yaptığım hata ise bu çalışmada yüzeydeki sürsil işleminden sonra oluşan efekti beğenmedim ve üzerine tekrar rölyef pasta çekmeye çalıştım. Bütün katmanlar su bazlı olduğu için haliyle rölyef pasta alttaki katmanları etkiledi ve ben budak aletini çekmemle birlikte bütün zemin ayağa kalktı. Düzeltebilir miyim diye bir süre daha inatla devam ettim budak çekme işlemine ve bütün masayı mahvettikten sonra suyla yüzeyi kazıdım bir spatula yardımıyla. Eğer bir hata yaparsanız ve yüzeyi beğenmezseniz üzerine su döküp kolayca kazıyabilirsiniz. İlk defa deniyorsanız eğer malzemelerinizi 2 katı olarak hesaplayabilirsiniz. Çünkü tecrübe çok farklı bir şey. Teorik olarak bilseniz bile pratikte başarılı bir şekilde devam edemeyebiliyor açıkçası. Rölyef pasta böyle bir yüzeyde kutunun yarısı gitti. Ve çalkı boyaların hemen hemen tamamı gidiyor bu büyüklükte bir çalışmaya. Eskitme kreminin yarısını kullandım. Sürsil işlemi için kullandığım glazing medium'un yarısını her 2 kat içinde kullandım ve bitmedi. Videom umarım sizin için faydalı olur. Bundan sonra da bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.